Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda logaritma fonksiyonunun özelliklerini, işlemlerini bahsetmiştik. Bugün de tanımından, denklemlerinden, eşsizliklerinden bahsedeceğiz. İlk önce logaritma ile ilgili ilk bilmemiz gereken temel bilgi şudur. Logaritma g tabanında fx şeklinde verilen bir ifadede tanımlı olabilmesi için, yani logaritmanın içi denilen kısmın fx'in pozitif olması gerekiyor. Taban denilen ifadenin gx'in sıfırdan büyük olması gerekiyor ve gx'in 1'e eşit olmaması gerekiyor. Şimdi bunu bir örnekle açıklayacak olursak, örneğimiz şu olsun. Logaritma 3 tabanında 2x eksi 5 fonksiyonunun tanım kümesi nedir diye sordu. Şimdi verilen ifadenin içerisinde 2x eksi 5'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. O zaman 2x eksi 5 büyüktür 0, 2x büyüktür 5 ve x büyüktür 5 bölü 2 şeklinde yazarsak, o zaman bu örneğimizin en geniş tanım kümesi 5 bölü 2'den sonsuza kadar diyebiliriz. Başka bir örnek. Örneğimizde diyor ki logaritma x eksi 2 tabanında 10 eksi x ifadesinin en geniş tanım kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır diye soruldu. Şimdi tanımlı olabilmesi için birincisi 10 eksi x'in sıfırdan büyük olması lazım. X eksi 2'nin sıfırdan büyük olması lazım ve x eksi 2'nin 1'e eşit olmaması lazım. 10 eksi x büyüktür 0 ise 10 büyüktür x diyebiliriz. X eksi 2 büyüktür 0 dersek x büyüktür 2 ve x eksi 2 eşit değil 1 olacak. O zaman x eşit değil 3. 10 ile 2 arasındaki sayıları düşüneceğiz ama x 3 olmayacak. O zaman 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 değerlerini alabilir. Aldığı değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. 39 olarak bulabiliriz. Şimdi bir fonksiyon eğer birebir ve örtense tersi vardır. O zaman y eşittir fx fonksiyonu birebir ve örtense tersi f'in tersi x olarak tanımlanabilir. Şimdi bir üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonudur. Logaritma fonksiyonun tersi de üstel fonksiyonudur. O zaman şöyle bir örnekle başlasak. Fx eşittir 3 üzeri x eksi 1 ise f'in tersini bulalım. Nasıl bulabiliriz? Y eşittir 3 üzeri x eksi 1 dersek her iki tarafın 3 tabanında logaritmasını alırsak amacımız x'i yalnız başına bırakabilmek. O zaman logaritma 3 tabanında y eşittir logaritma 3 tabanında 3 üzeri x eksi 1 şeklinde yazabiliriz. X eksi 1'i başa atıyoruz. Logaritma 3 tabanında y eşittir x eksi 1 çarpı logaritma 3 tabanında 3 şeklinde yazabiliriz. Buradan logaritma 3 tabanında 3 1'e eşit. 1'i öbür tarafa atarsak 1 artı logaritma 3 tabanında y eşittir x. Yani x'i y'ye bağlı bir şekilde yazdık. Ters fonksiyonumuzda x değişkenine göre yazarsak f'in tersi x eşittir 1 artı logaritma 3 tabanında x şeklinde bulabiliriz. Başka bir örnekle devam edelim. Örneğimizde logaritma 2 tabanında 2x eksi 1 ifadesi verilmiş fx fonksiyonu. Bunun tersi f'in tersi x'i bulalım demiş. Nasıl bulabiliriz? Y eşittir logaritma 2 tabanında 2x eksi 1 dersek buradan logaritma tanımından 2 üzeri y eşittir 2x eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Eksi 1'i diğer tarafa attık. 2 üzeri y artı 1 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye böldük. X'i yalnız başına bıraktığımız zaman 2 üzeri y artı 1 bölü 2 eşittir x. Yine aynı mantıkla ters fonksiyonumuzu x değişkenine bağlı yazdığımız zaman f'in tersi x eşittir 2 üzeri x artı 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Şimdi denklemlerinden bahsedelim. Üslü ve logaritmalı denklemlerden bahsedelim. Önce üslü denklemlerden bahsedecek olursak sorumuz şöyle bir şey. 5 üzeri 2x eksi 1 eşittir 125 denklemini sağlayan x değerleri kaçtır diye sormuş. Ya da x değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu sorunun çözümüne geçecek olursak 5 üzeri 2x eksi 1 eşittir 125. 125 sayısı 5'in kübü. O zaman üslü denklemlerden hatırladığımız, üslü sayılardan hatırladığımız üzere altlar eşit olduğu zaman üstler eşittir. Yani 2x eksi 1 eşittir 3, 2x eşittir 4, x eşittir 2 olarak buluruz. Buradan da cevabımız C şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Yeni bir üslü sayı sorusu yine 5 üzeri x eksi 3 eşittir 4 ise x değeri kaçtır? Şimdi bu soruda bir önceki sorumuzda üslü sayının eşitini bulabiliyorduk. 5'in küpü şeklinde yazabiliyorduk. Ama burada yazma şansımız yok.
O zaman 5 üzeri x eksi 3 eşittir 4 dersek her iki tarafın 5 tabanında logaritma değerini alırsak logaritma 5 tabanında 5 üzeri x eksi 3 eşittir 5 tabanında 4. X eksi 3'ü başa attık. 5 tabanında 5 1'e eşit. O zaman x eksi 3 eşittir logaritma 5 tabanında 4. Eksi 3'ü de kaldırıp diğer tarafa atarsak x eşittir 3 artı logaritma 5 tabanında 4 şeklinde bulduk. Ama bulduğumuz sayısal sonuç şıklarda tam karşılığı yok. Biz 3 sayısı yerine logaritma 5 tabanında 125 yazabiliriz. O zaman x eşittir 5 tabanında 125 artı 5 tabanında 4. Burada da arada bir toplama işlemi var. O zaman 125 çarpı 4'ten 5 tabanında 500 şeklinde yaparsak cevabımız E şıkkında var. Şimdi başka bir üslü sayı denklem sorusuyla devam edelim. Sorumuzda şöyle verilmiş. 25 üzeri x eksi 5 üzeri x artı 1 artı 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Verilen ifadede 5 üzeri x'e t değişkenini dersek 25 üzeri x eksi 5 üzeri x artı 1 artı 4 eşittir 0 ifadesinde 25 üzeri x yerine 5 üzeri x'in karesi şeklinde yazabiliriz. Eksi 5 üzeri x artı 1 ifadesinde 5 üzeri x çarpı 5 şeklinde ayırabiliriz. Artı 4 eşittir 0 dedik. 5 üzeri x yerine t yazdığımız zaman ifademiz t kare eksi 5t artı 4 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden bir denkleme çevrildi. Bu ikinci derece denklemi çarpanlarına ayırırsak t eksi 4'e t eksi 1 şeklinde buradan t'yi 4 olarak veya t'yi 1 olarak bulduk. Şimdi biz 5 üzeri x'e t demiştik ve t değerlerini de 4 ve 1 olarak bulduk. O zaman 5 üzeri x 4'e eşitse x eşittir logaritma 5 tabanında 4. 5 üzeri x 1'e eşitse x eşittir 0 olarak. O zaman çözüm kümemiz 0 ve logaritma 5 tabanında 4 olarak buluruz. Cevabımız D şıkkıdır. Şimdi arkadaşlar içinde bilinmeyen içeren bir ifadenin logaritma değeri alınıyorsa bu tip denklemlere logaritmalı denklem ya da logaritmik denklem denir. Verilen logaritmalı denklemleri çözerken ilk dikkat etmemiz gereken yani birinci öncül tabandaki sayı. Tabandaki ifade eğer birden büyükse farklı bir durum, birden küçük yani 0 ile 1 arasındaysa farklı bir çözüm yapacağız. Şimdi ilk önce logaritma a tabanında fx eşittir logaritma a tabanında gx biçiminde verilirse fx gx'e eşit olmak zorundadır. Yani bir anlamda logaritma a tabanları sadeleşiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ama burada önemli olan logaritmanın içindeki fx ifadesi ve gx ifadesinin sıfırdan büyük olduğunu da unutmuyoruz. İkinci tipte de logaritma a tabanında fx eşittir b şeklinde verilirse bu sefer fx eşittir a üzeri b şeklinde yazılıp denklem çözümüne geçilebilir. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Örneğimiz şu olsun. Logaritma 2 tabanında 6x artı 2 eşittir 5 ise x kaçtır diye soruldu. Şimdi logaritma 2 tabanında 6x artı 2 eşittir 5 ise 6x artı 2 2 üzeri 5'ten 32 eşit olur. 2'yi diğer tarafa attık. 6x eşittir 30, x eşittir 5 olarak bulabiliriz. Logaritmada önemli olan ifadelerden bir tanesi de şudur. Bulduğunuz değeri ilk denklemde yerine koymanız gerekiyor. Tanımsız yapıp yapmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani 5'i alıp yukarıda yerleştirdiğimiz zaman logaritma 2 tabanında 6x artı 2 ifadesinde x gördüğümüz yere 5 yazarsak sayısal sonuç olarak işlemi sağlar. Bir başka bir örnek. Örnekte de şöyle bir şey var. Logaritma 3 tabanında x kare eksi 4x eşittir. Logaritma 3 tabanında 10 eksi x ifadesini sağlayan x değerlerini bulalım demiş. Tabanlarımız aynı. Tabanların sadeleştiğini düşünürsek x kare eksi 4x eşittir 10 eksi x'ten yine ikinci dereceden bir denklem çıktı. Denklem çözümüne geçecek olursak x kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdık. X eksi 5 x artı 2 şeklinde. Biz buradan x'i bir 5 olduk. Bir de x'i eksi 2 değeri olarak bulduk. Ama bulduğumuz denklemi ilk ifadede yerine koyduğumuz zaman iki değerin de sağladığını görüyoruz. O zaman diyoruz ki çözüm kümesi eksi 2 ve 5'tir diyebiliriz. Şimdi başka bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuzda logaritma x artı 1 tabanında 3x artı 3 eşittir 2 ise sağlayan x değerini
bulunuz diye sorulmuş. Verilen ifade 2'ye eşit. Yani logaritma x artı 1 tabanında 3x artı 3 eşittir 2 ise x artı 1'in karesi eşittir 3x artı 3 diyebiliriz. X artı 1'in karesini açtığımız zaman x kare artı 2x artı 1 eşittir 3x artı 3 şeklinde. Denklemin her tarafı topladığımız zaman x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 şeklinde bir ikinci dereceden denklem elde ettik. Bu elde ettiğimiz denklemi çarpanlarına ayırdığımız zaman x eşittir 2 ve x eşittir eksi 1 köklerini bulduk. Verilen kökleri ilk denklemde yerleştirdiğimiz zaman, yani daha doğrusu bulduğumuz kökleri ilk denkleme yerleştirdiğimiz zaman x yerine eksi 1 yazdığımız zaman logaritmanın tabanı 0 olamaz ya da içi 0 olamaz. O yüzden eksi 1 değeri sağlamıyor. O zaman çözüm kümesinde sadece 2'yi alacağız. Şimdi başka bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuzda logaritma 3 tabanında x eksi 2 artı logaritma 3 tabanında x artı 4 eşittir 3 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Verilen ifadenin çözüme geçerken logaritma 3 tabanında x eksi 2 artı logaritma 3 tabanında x artı 4 arada bir toplama işlemi var. O zaman logaritma özelliğinden dolayı yani içlerini çarpabiliriz. Logaritma 3 tabanında x kare artı 2x eksi 8 eşittir 3 şeklinde yazabiliriz. 3 üzeri 3 yani 27 eşittir x kare artı 2x eksi 8 dersek 27'yi diğer tarafa attık. X kare artı 2x eksi 35 eşittir 0 şeklinde bir ikinci dereceden denklem elde ettik. X diye çarpanlarını ayırdık. Artı 7'ye eksi 5 dedik. Buradan x eşittir eksi 7 ve x eşittir 5. X eşittir eksi 7'yi ilk ifadede denklemlerden birincisinde yerine koyduğumuz zaman içeriği tanımsız hale getiriyor. Yani negatif bir değer geliyor. O yüzden x eşittir eksi 7 bizim için kök değildir. Diğer köke bakalım. 5'i koyduğumuz zaman 5 sağlıyor. O zaman çözüm kümemizde sadece 5'tir diyebiliriz. Cevabımız da C şıkkı olarak buluruz. Şimdi yeni bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuzda logaritma 81 artı logaritma x kare eşittir logaritma x eksi 3 çarpı logaritma 1 bölü x denkleminin kökü kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biraz işlem yapmamızı istiyor. Logaritma 81 artı logaritma x kare ifadesindeki 2'yi başa atarsak 2 log x şeklinde yazabiliriz. Eşittir logaritma x eksi 3 çarpı logaritma 1 bölü x. 1 bölü x yerine de x üzeri eksi 1 yazabiliriz. Şimdi ifadeyi tekrar düzenlersek logaritma 81 artı 2 log x eşittir log x eksi 3 çarpı log x üzeri eksi 1. Eksi 1'i başa attığımız zaman eksi 3 ile eksi 1 çarpım durumunda oluşan artı 3 gelecek. Yani logaritma 81 eşittir logaritma x artı 3 log x eksi 2 log x şeklinde yazabiliriz. Topladığımız zaman logaritma 81 eşittir 2 log x. Logaritma 81 eşittir logaritma x kare şeklinde yazabiliriz. Logaritmalarını sadeleştirirsek 81 eşittir x kare dersek x kare eşittir 81 denkleminin 2 tane kökü vardır. Biri 9, biri eksi 9 ama eksi 9 ifadeyi birinci denklemi tanımsız yaptığı için onu almıyoruz. O zaman denklemimizin kökü 9'dur diyebiliriz. Cevap da A şıkkı olarak buluruz. Şimdi yeni bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuz logaritma 2 tabanında x eksi logaritma x tabanında 4 eşittir 1 denkleminin kökler çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Verilen ifadede bir alt üst durumu var. Yani logaritma 2 tabanında x var. Bir tarafta da logaritma x tabanında 4 var. Bunları birbirine benzetmeye çalışırsak. Yani logaritma 2 tabanında x eksi logaritma x tabanında 2'nin karesi şeklinde yazsak 2'yi başa attığımız zaman bir tarafta logaritma 2 tabanında x, diğer tarafta 2 çarpı logaritma x tabanında 2 şeklinde yazarız. Logaritma 2 tabanında x'e a dersek o zaman denklem biraz düzenlenmiş hali şuna dönüşecek. A eksi 2 bölü a eşittir 1. Her tarafı a ile çarptık. A kare eksi 2 eşittir a şeklinde. A'yı öbür tarafa atarsak a kare eksi a eksi 2 eşittir 0 diye ikinci dereceden denklem bulduk. Çarpanlarını ayırdık. A eksi 2 a artı 1 şeklinde. İlk kökümüz yani a1 değerimiz 2 olarak a2 değerimiz de eksi 1 olarak buluruz. Bulduğumuz bu eşitlikleri logaritma 2 tabanında x'e eşitlersek yani logaritma 2 tabanında x eşittir 2 dersek x1 kökünü 4 olarak
Logaritma 2 tabanında x'i eksi 1'e eşitlersek x 2 kökünü de 1 bölü 2 olarak buluruz. Soruya dönersek soruda kökler çarpımı kaçtır diye sorulmuştu. Birinci kökümüzü 4 olarak, ikinci kökümüzü 1 bölü 2 olarak bulduk. Çarparsak 2. Yani B şıkkı cevabımız olur. Şimdi bir tane üslü sayı sorusu. Ama işin içinde yine logaritma var. Yine bir logaritma kuralını kullandıran bir soru tipi. Şimdi 3 üzeri logaritma 27 tabanında x artı 2 eşittir. Küp kök içinde 7. Görünüş olarak korkutucu bir soruya benziyor. Ama soruda sadece bir hamleyle 3 ile x artı 2'nin yerini değiştirirsek logaritma özelliğinden dolayı x artı 2 üzeri logaritma 27 tabanında 3 şeklinde yazabiliriz. Diğer tarafta verilen küp kök içinde 7 ifadesinde 7 üzeri 1 bölü şeklinde yazarsak logaritma 27 tabanında 3 sayısı 1 bölü 3'e eşittir. Yani x artı 2'nin 1 bölü 3. kuvveti eşittir. 7 üzeri 1 bölü 3 oldu. 1 bölü 3, 1 bölü 3 ikisinin de üstleri eşit. O zaman x artı 2 eşittir 7 diyebiliriz. X artı 2 7 eşitse x eşittir 5 olarak denklemimizin kökünü de 5 olarak bulabiliriz. Şimdi logaritmadaki eşitsizlikler kısmına geçecek olursak burada biraz bir bilgi verelim. Bilgimiz şu şekilde. Logaritma a tabanında fx küçüktür. Logaritma a tabanında gx ifadesi verildiği zaman. Arada bir küçük işlemi var. Bazen küçük eşit, büyük işlemi olabilir. Hepsi için aynı şey geçerlidir. Biz burada sadece küçük için yazdık ama diğerleri için de aynı şeyler geçerlidir. Eğer a yani tabanımız birden büyükse eşitsizlik aynı şekilde devam ediyor. Ne demektir? Fx küçüktür gx. Logaritmanın tanımından dolayı da fx'in ve gx'in de pozitif olduğunu unutmuyoruz. Yani elimizde 3 tane eşitsizlik çıkacak ve bu eşitsizliklerden işleme geçiş yapacağız. Eğer tabanımız 0 ile 1 arasında yani basit bir kesirse bu sefer eşitsizlik yön değiştiriyor. Yani fx küçüktür gx iken fx büyüktür gx şeklinde tanımlanacak. Fx'in ve gx'in pozitif olduğunu unutmayacağız. Eğer logaritma a tabanında fx küçüktür b şeklinde bir eşitsizlik sistemi çözecekken yine a birden büyükse fx küçüktür a üzeri b fx'in pozitif olduğunu, diğer durumda da 0 ile 1 arasında bir değer alırsa da fx büyüktür a üzeri b fx'in de 0'dan büyük olduğunu unutmayacağız. Şimdi bunları birer örnekle açıklayalım. Örneğimizin birincisi gelsin. Logaritma 5 tabanında x eksi 3 küçüktür. Logaritma 5 tabanında 12 eksi 2x denmiş. Tabana baktık. 5 sayısı birden büyük. O zaman eşitsizlikte herhangi bir sıkıntı yok. Yani x eksi 3 küçüktür 12 eksi 2x diyebiliriz. Bu birinci eşitsizliğiniz. Sonra x eksi 3'ün tanımlı olabilmesi için, logaritmanın tanımlı olabilmesi için x eksi 3'ün sıfırdan büyük olması lazım. 12 eksi 2x'in sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi birinci eşitsizliği çözersek eğer x eksi 3 küçüktür 12 eksi 2x dersek 3x küçüktür 15, x küçüktür 5 olarak bulduk. Tanım kümelerinden dolayı x eksi 3 sıfırdan büyük olduğu için x 3'ten büyüktür. 12 eksi 2x sıfırdan büyük olduğu için x 6'dan küçüktür. Verilen 3 eşitsizliği bir araya getirirsek o zaman x'imiz 3 ile 5 arasında bir değer alır. 3 ile 5 arasındaki bütün reel sayılar bu eşitsizlik sistemini sağlar. Başka bir örnekle devam edelim. Bu sefer tabanımız 0 ile 1 arasında bir rasyonel sayı olacak. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 2x artı 1 büyüktür. Logaritma 1 bölü 2 tabanında x artı 3. Tabana dikkat ettik. 1 bölü 2 sayısı 0 ile 1 arasında. O zaman eşitsizlik yön değiştirecek. Yani büyüktür ifadesi küçüktür şeklinde geçiş yapacağız. Yani 2x artı 1 küçüktür x artı 3 diyebiliriz. X küçüktür 2 eşitsizliğini bulduk. Tanımdan dolayı da 2x artı 1'in sıfırdan büyük olması lazım. Bu birinci bilgi. Yani x'in eksi 1 bölü 2'den büyük olması gerekiyor. İkinci olarak x artı 3'ün sıfırdan büyük olması lazım. X eksi 3'ten de büyük olacak. Bu 3 eşitsizliği bir arada düşünürsek o zaman çözüm kümemiz eksi 1 bölü 2 ile 2 arasındaki reel sayılardır diyebiliriz. O zaman şöyle yapalım. Nasıl anlatayım? Bir şey unuttum ben. Mesela taban eğer sıfırdan olmamış. Orayı yanlış yazdım.
Ya bu öyle bir şey değil ya. Bu şey. Var. Anlatıyoruz. Sus. Çok karışık dizmişim ya. O yüzden çok hareket etmiyorum değil mi? Yok abi bayağı iyi. Eyvallah. Tekrar başa döndük. O faktöriyel mi? Yine şey oldu. Göz kayması. Bir saniye 8, 9, 10. Arkadaşlar bugün logaritma ve üslü denklemlerden bahsettik. Eşsizliklerden bahsettik. Bunların çözümlerini nasıl yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? AYT özellikle logaritma kısmında yaklaşık 2 veya 3 sorunun çıktığı bir konu. Ve bu AYT'de özellikle direkt bilgi soruluyor. Bilgileri tekrarlarsanız, daha fazla örnek çözerseniz bu konuya daha hakim olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.